Kanka çok kötü durumdayım ya. 500 lira çıksan. Ulan dolar 4 lirayken alacak bilgisayarı ya. Gökhan sen ne yaptın arabayı? Abi arabayı sattım ya. Piyasa uçmuş, almam bu sırada. Türkiye'de sanıyorum futbol, siyaset ve din kadar olmasa da ekonomi de oldukça popüler bir tartışma alanı. Ve ekonominin nereye gittiği konusunda muhakkak herkesin bir görüşü vardır. Peki biz şimdi ne yapıyoruz? Bu soruya cevap vermek için elinize bir iktisat kitabı ve açık öğretim fakültelerinin ders notlarına bakmanızı öneririm. İnsanların bütün ekonomik faaliyetlerinin bilgisi evrenseldir. İnsan doyumsuz, açgözlü bir varlıktır ve insanın ihtiyaçları sınırsızken kaynakları sınırlıdır. Off the record başlıyor. Kolay gelsin. Aynen. Araçta kaza yok. İki parça boyalı araç. Kazası boyası yok. Böyle ufak şeylere kaza boya yok. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Abi arayacağız. Nasılsın abi? Sağ ol kardeşim. Sen nasılsın? Hamdolsun. Abi telefonla konuştuk. İki Aynen. parça boya var demiştin. Yani- Nedir durum? Genel olarak açıklamada yazdığımız gibi yani şöyle bir lokal boyamız var şurada şu şekilde. Şöyle bir lokal boya. Aynen. Yani Bayağı lokal bir vernikten boya. dolayı açılıyor. Orası bir de kapıda da o şekilde şöyle bir genel lokal boyamız var. Ondan sonra bagaj kapağımız da değişik. Hasar kaydımızda parça parça 38 bin lira çıkıyor. 38 bin. Aynen ama zaten parçaları çok pahalı bunların. Bir de sigorta çok şişiriyor. Genel olarak toplasan hepsi iki parça boyalı. Abi rakam olarak ne diyorsun en son? Yani biz 55 diyoruz. Abi en fazla 45 verebileceğim. Yani daha keyfe keder satıyoruz biz. 53 olur. Sen bu arabayı alacak mısın? Alacağım abi. Abi takla atmış bu ya. Yok kardeşim taklı. Ne kadar garip değil mi? Adam araba satıyor, keyfe keder. İstediğim fiyatı yazdım. Satılırsa satılır, satılmazsa satılmaz. Bu hep internete satmayacağı arabasını değerinden fazla bir fiyata koyan insanların yüzünden. Sırf açgözlülüğünden 50 bin TL'lik arabasını 60 bin TL'ye koyuyor. Onu gören bir başkası da onunki 60'sa benimki daha fazla eder diyor. Peki araba almak isteyen nasıl alacak? Araba alıp satmak keyfe keder bir şey mi? Yoksa ihtiyaç mı? Bu arada adamın arabayı keyfe keder satması birine 50, birine 100'e satmasıdır. O adam 100 bine satamaz o arabayı. Neden? Aslında var olan bir piyasadan ötürü. Serbest piyasa ekonomisi. Piyasa var da takan yok. Boşuna dememiş rahmetli bir büyüğümüz. Önce ahlak ve maneviyat diye. İnsanların hayatlarının ihtiyaçları da tercihlerini ve karakterlerini belirler. Uğraş dur, para biriktir veya düğünde takılan takıları bozdur, heyecanla araba almaya git. Cevap şu, keyfe keder satılık, işine gelirse. Peki, bütün bunlar neden oldu sizce? Serbest piyasa ekonomisi mi yoksa arsız piyasa ekonomisi mi? Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam efendim. Buyurun. Ümraniye'deki kiralık ev ilanınız için aramıştım. Evet efendim ev duruyor şu anda. Kirasına 2200 lira diyoruz efendim. Evet. Ne iş yapıyorduk biz? 1750'ye kadar verebiliriz ama o da son olur. Tabii bir görelim sizi de. Bir saniye bekleteceğim ısrarla bizi. Buyurun efendim. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun efendim. Buyurun efendim. Buyurun. Bu internetteki ilan için aradım. 2+1 daire. Fotoğraflarını beğendik eşimle. Son fiyat nedir acaba? Ya biz onu 2000'e kadar vereceğiz. Yani 2000 olur. O da ne iş yapıyorsunuz siz? Öğretmen. Yani hocam o zaman yani 2 lira diyelim ama daha da aşağısı olmaz, onu da vermiyor ama ben anca sizi ikna edebilirim mal sahibine. Çok iyi bir fiyat. Biz hazırız. Hemen gelebiliriz. Tabi hemen görebilirsiniz. Hemen gelin hocam. Ben de çıkayım. 15 dakika sonra buluşalım. Tamam. Tamamdır hocam. Sağ olun. Teşekkür sağ ederim. olun. Hayırlı günler. Alo, orada mısınız? Benim anlamadığım şey şu. 1500 TL'lik evi 2000 TL kiraya verdiğinde sen kar mı ediyorsun yoksa zarar mı? Bence hepimize zarar ettiriyorsun. Çünkü sen 1500 TL'lik evi 2000 TL kiraya verdiğinde senden o evi tutan berber tıraş parasını 40 TL'den 50 TL'ye çıkarıyor. Orada tıraş olan çaycı da çay parasını 6 TL yapıyor ve hepimiz kaybediyoruz. Serbest piyasa ekonomisi ülkemiz dahil birçok ülkenin ekonomik yol haritasını belirliyor. Bir iktisatçı kadar uzman olmasak da şu gösterdiğimiz ticari hareketlerden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Eğer serbest piyasa ekonomisine hazır bir kitleniz yoksa bu sizin için bir felaket olur. Rüzgar kapitalizmden yana. Lafa gelince vatan millet Sakarya ama maalesef stokçu da, simsar da, avantajı da bizde çok. Şu çuvaldızı azıcık daha batıralım size zahmet kendimize. Gelir dağılımının daha eşit olması belki bu sorunu çözer. Veya kamu kontrolünün daha fazla olması yahut aracının komisyoncunun değil direkt işçinin korunması. Ama işin sonunda iş yine insana düşüyor. Yani bize. Bir insanın karnı açsa doyar ama gözü aç olan asla doymaz. Gözü doymayanın da kalbi doymaz. Hep daha fazlasını ister. Sahip olduğuna yetinmeyi bilmen senin en büyük iktisat teorin, bütçe planlaman, ekonomik bağımsızlığın olabilir.
Bunu bir dene. Benim en büyük önerim herkesin bir sorun düzeltmeye evvela kendinden başlaması. Küçük hesaplardan, muhtelif duygulardan kurtulmak lazım. Böyle olursa konuşmak ve eleştirmek de daha kolay olur. Bayağı zevkli bir şey tuzunun kuru olması. O zaman başka bir konu ve gündemde tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler Off the Record ailesi.